Ulusal Park'ın kalan kısmını da kuzeye doğru sürüp Durav'dan çıktım. Borsek, Rein, Targumuraş üzerinden akşam Turda'ya vardım. Burada bir tuz madeni var. İlginç olabileceğini düşünüyordum ve hakikaten öyleydi. Yerin 14 kat altına inebildiğiniz, dibinde bir göl olan, isterseniz o gölde kayıklarla turlayabildiğiniz, yankı odası, harika desenli galerileri, tadına bakabildiğiniz duvarları ve tünelleriyle Salina Turda. Ha. Ha. Geceyi bir pansiyonda geçirdim. Sabah madeni gezdim. Alba Iulia, Sebeş üzerinden Transalpinia'ya doğru yola çıkmak üzereyken müthiş bir yağmur bastırdı. Biraz bekledim, dinmeyince yola koyuldum. Transalpinia'da müthiş. Acaba burası mı, yoksa burası mı en güzel yeri derken sürekli başka güzellikler, seyirlikler sunan rotayı keyifle sürdüm. Durdum, yürüdüm. Transfagaraşan'a yeşil renk hakim ise Transalpinia'ya sarı renk hakim. Transalpina rüzgarlıydı. Biraz uzaktan koyunlara benzeyen tümseklerden oluşan plato en yüksek yerlerinden. Bolca motorlu gezgin. Romanya'da en sevdiğim şeylerden biri de yollarda, özellikle bu meşhur rotalarda çok sayıda motorcu görmek oldu. Ortak bir heyecanı paylaştığınız insanlarla karşılaşmak, selamlaşmak sevindirici. Transalpina inişinde önüme iki Polonyalı motorcu düştü. İki motor adeta tek bir motor gibi sürüyorlardı. Onların temposuna ayak uydurmaya çalıştım. Harika bir iniş oldu.
Rançadan çıktım. Targu ve Severin'e devam ettim. Küçük, güzel köylerden geçtim. Kıvrıla kıvrıla Orşova'ya geldim. Gördüğüm tüm Romanya şehirlerinden başka bir hava. Sanki 1970'lerin sonundan kalmış bir sayfiye yeri gibi. Dağ havasına alışmıştım sanırım. Tuna'nın kıyısında olan bu şehrin havası çok sıcak ve nemli geldi. Hava kararmaktayken yukarı doğru tırmandım. Eşelnita'da konakladım. Akşam bakkala gidip gelirken köyün yaşlıları ile selamlaştık. Romanya'daki bakkal ve marketlerin önü ya da yanında bir yer, aynı zamanda bir çeşit kafe, bar, toplaşma yeri. Burada biraz daha kuzeyde olan Timișoara bira fabrikasının ürünü denedim. Tadı pek akılda kalıcı değil. Sırbistan'a geçecektim. Ama önce bu civardaki güzel olduğu söylenen bir kanyonu görmek istiyordum. O tarafa sürdüm ama bulamadım. Daha fazla da gitmek istemiyor, sınır kapısı için geri dönmek istiyordum. Döndüm. Aynı marketin önünden geçerken park etmiş bir motor gördüm. Sürücü marketin önünde birkaç kişiyle oturuyordu. Bu motorcuya sorabilirim dedim. Tam da doğru kişiye sormuşum. O abi, görmek istediğim kanyonda gezi teknesi işletiyormuş. Motoru ile işe giderken burada sabah kahvesini içiyormuş. Bana kahve de ısmarladı. Ben de tüm oturanlara birer nazar boncuğu takdim ettim. Sonra Tanese önde, ben arkada yola koyulduk. Tuna'nın kıyısında güzel bir yere geldik. Tuna'nın diğer tarafı Sırbistan'dı. Nehir boyunca tur yapan tekneler geçiyordu. Tanase, yıllarca Almanya'da çalışmış olduğunu, asıl işinin tamircilik olduğunu, burada ek iş yaptığını, yarı İngilizce yarı Almanca anlattı. Kanyonun girişinde eski bir devlet adamının sureti kayaya oyulmuş. Şipul Lui Decebal, Decebal kaya heykeli diyorlar buna. Belki bu yapaylıktan, belki yola devam etme arzumdan ne kanyon ne de burada bir tekne turu beni çekti. Ama şunu söyleyebilirim. Bu rotaya devam edildiğinde Tuna kıyısı boyunca güzel yol olur gibiydi. Ben ise geri döndüm ve Sırbistan sınırına doğru sürmeye başladım. Artık kafamda dönüş yolu başlamıştı. Bir köprüden oluşan sınırı çabucak geçtim. Ve uzun bir bisiklet rotası olan yolda Tuna boyunca Donji Milanovac'a doğru sürdüm. Sınırdan geçtikten sonra yakıtımın azaldığını fark ettim. Tuna'nın bu tarafı diğer tarafına göre bir hayli tenhaydı. Gelen geçen ve yaklaşık 50 kilometre kadar kayda değer yerleşim yeri ve benzin istasyonu yoktu. Neyse ki yolda kalmadım. Yakıtı alınca rahatladım ve Peder Dab Ulusal Parkı'nın içine doğru sürdüm. Belgrad'ı görmekten vazgeçmiştim. Yolda Niş'i görmekten de vazgeçtim. Hafif yağmurlu bir havada, başlangıçta asfaltı bozuk ama sonra kısmen düzelen yolda, sık ormanda sürdüm. Karşıma bir tilki çıktı. Küçük Prens'teki tilkiyi hatırlatıyordu. Fotoğrafını çekmek istedim. Durdum. Motoru kapattım. İndim. Eldivenimi çıkardım. Tüm bunları yaparken tilki yolun solunda ağaçların arasından beni kımıldamadan seyretti. Tam deklanşöre basıyorum. Vın! Gözden kayboldu. Bu arada cep telefonunda da deklanşör mü diyoruz? Sırbistan'ın doğusundan kuzey-güney doğrultusunda geçtim. Az önce asfalta kötü mü demiştim? Daha da kötüleşti. Yama, yama, yama. En sonunda asfalt tamamen yok oldu. Derin mıcırlı bir yola dönüştü. Yolun bu kısmı bir hayli yorucuydu. Geçtiğim köyler sessizdi. Bir çeşmede ve bir mezarlıkta kısa bir süre durdum. Mezarlıklar ilgimi çeker. Nihayet bir köyün bakkalında mola verdim. Önünde bir masa. 6-7 kişi oturuyor. Kafaları güzel. Otur iç dediler. Motoru gösterdim. Dönüp dönüp ısrar ettiler. Derdimi anlatamıyorum. Bir ara kafası en hoş olanlardan biri.
Motoru ver de bir tur atayım dedi. Motor lazım. Daha İstanbul'a gideceğim dedim. Bir diğeri bilgece sözler söylüyordu. Neyse. Zincirliği aldıktan sonra oturdum bir meyve suyu içtim. Hayatımın en uçuk muhabbetlerinden biri eşliğinde. Kırıcı olmadan paçayı kurtarmaya çalışıyordum. O sırada oradan geçen birileri "Ne yapıyorsun? Onlar köyün delileri" dedi. Sonunda tekrar yola koyuldum. Çok yorulmuştum. Benzin aldıktan sonra istasyonun yan tarafında bir süre sırt üstü uzanıp dinlendim. Eminim Sırbistan'ın çok güzel yolları vardır. Ama sanırım ben en yorucu rotalardan birini seçtim. Sınıra en yakın yerleşim yeri olan Dimitrovgrad'da bir mola daha verdim. Garson Türkçe konuşabiliyordu. Zaten buraya doğru gelirken Türk lokantaları başlamıştı yol üzerinde. Sonra sağanak bir yağmur eşliğinde güzelim Bulgar eline girdim. Huzurla Sofya'ya kadar sürdüm. Geceyi Sofya'da geçirdim. Hostelde tanıştığım Rus arkadaşım Dasha ile önce Happy'de bir yemek yedik, sonra Sofya'yı turladık. Happy sevgimi bilen bilir. Ertesi sabah yolda bir kere daha Happy. Ve girdim memleket kapısından içeri. Memleket isterim, gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim, ne başta dert ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim, ne zengin fakir ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim, yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun.''